Merhaba dostlar. Mart ayının başından ortasına kadar Balık burcunda bir gezegen toplaşması yaşanacak. Kuzey ay düğümü, Satürn, Neptün, Ay, Güneş ve Merkür hepsi Balık burcunda olacaklar. Bu Mart ayının başındaki Balık burcundaki stelyum duygusal, ruhsal ve manevi konularda derin bir etki yaratabilir. Bu stelyumda yer alan gezegenler Kuzey ay düğümü kişisel ve toplumsal düzeyde önemli dönüşüm ve büyüme fırsatlarına işaret ediyor. Karmik bir yönü olan Kuzey ay düğümü ruhsal evrim ve büyüme yönümüzdeki yolu işaret eder. Balık burcunda olması kişisel ve toplumsal düzeyde empati, fedakarlık ve manevi değerlerin daha fazla önem kazanacağını gösterir. Ruhsal gelişim ve yüksek idealler peşinde ilerlemek için bir çağrı olabilir. Aynı anda Satürn'ün de burada olması sorumluluk, yapı ve disiplin gezegenidir Satürn. Balık burcunda sezgisel ve soyut bir yerden gerçeklik ve sınırlar üzerine dersler vermeye odaklanabilir. Kişisel sınırlarımızı anlamak, fedakarlıklarımızın denetimini yapmak ve duygusal olgunluk kazanmak için zorlu ama öğretici bir döneme işaret ediyor Satürn. Aynı şekilde Neptün hayal gücünü, manevi arayışı ve ilhamı arttırabilirken yanıltıcı etkiler de yaratabilir. Bu dönem mistik ve manevi dünyaya açılma, ilham almak için harika bir zaman olabilir, ancak dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da gerçeklikten kaçma eğilimidir. Ay ise duygusal durumu ve içsel dünyayı temsil ederken Balık burcundaki ay duygusal hassasiyet ve empatiyi arttırabilir, derin bir sezgisel anlayış ve başkalarına yönelik duyarlılık ön plana çıkabilir. Güneş ise kimliğimizin merkezidir. Balık burcunda duygusal ve manevi yönlerimize daha fazla odaklanmamızı sağlayabilir. Kimlik ve amacımızı daha fazla içsel keşiflerle anlamaya çalışabiliriz. Merkür de iletişim ve zihinsel süreçleri yöneten gezegenimiz. Balık burcunda düşüncelerimiz daha sezgisel ve soyut olabilir. Rasyonel düşünmeden ziyade hayal gücü ve sezgiyi daha fazla kullanmaya meyilli olabiliriz. Bu dönem yazma, sanatsal ifade ve yaratıcı düşünceler için elverişli olabilir. Bu stelyum hayal gücünün, manevi arayışların, empati ve sevginin ön plana çıkacağı bir dönemi işaret ederken aynı zamanda kişisel sınırları, gerçeklikten kaçış eğilimlerini ve duygusal denetimi daha fazla sorgulayacağımız bir süreç olabilir. Merhaba koçlar. Bu stelyum Koç burcunun 12. evinde gerçekleşecek. Koç burcu için oldukça derin ve içsel bir döneme işaret ediyor. 12. ev bilinçaltı, gizli korkular, gizli düşmanlar, ruhsal evrim, geçmişten gelen kalıplar ve manevi konularla ilgilidir. Bu stelyum Koç burcunun ruhsal yolculuğuna, geçmişten gelen engellere, içsel dünyasına ve sezgiler anlayışına odaklanmasını sağlayacak güçlü etkiler yaratabilir. Kuzey ay düğümü kişisel evrim yolumuzu gösterir ve 12. evdeki bir Kuzey ay düğümü Koç burcunun karmik derslerine ve ruhsal gelişim yolculuğuna işaret eder. Bu süreç daha fazla içsel keşif yapma, korkulardan ve eski kalıplardan arınma ve daha derin bir sezgiye sahip olma fırsatı sunar. Karmik yüklerden özgürleşmek, Koç burcu için bu dönemin ana temalarından biri olabilir. Satürn'ün bu evdeki konumu duygusal sorumlulukları ve bilinçaltındaki engelleri aşmak için güçlü bir motivasyon sağlar. Geçmişte biriktirmiş olduğunuz olumsuz duygular, bilinçaltındaki travmalar ya da bastırılmış korkularla yüzleşmek, olgunlaşmak ve ruhsal olgunlaşma sürecini başlatabilir. Bu dönemde sabır ve içsel disiplin gerektirecektir. Neptün'ün de yine aynı evde olması hayal gücünü, ilhamı ve manevi derinliği arttırırken Koç burcunun sezgilerini ve manevi yönünü uyarabilir. Ancak Neptün aynı zamanda yanıltıcı etkiler yaratabileceğinden Koç burcunun bu dönemde gerçeklikten kaçma eğiliminde olmasına neden olabilir.
Özellikle sezgisel, yaratıcı ve manevi konularda derinleşmek ancak aynı zamanda dikkatli olmak gerekir. 12. evdeki ay duygusal ve ruhsal derinliği arttıracaktır. Bu konum Koç burcunun bilinçaltındaki duygusal yükleri, korkuları ya da bastırılmış hislerini yüzeye çıkarabilir. Bu süreç duygusal iyileşme ve ruhsal arınma için önemli bir zaman dilimi olabilir. Sezgiler ve duygusal anlamda büyük bir hassasiyet olabilir. Yine Güneş de aynı konumda kimlik arayışında içsel bir keşfe çıkacağı bir döneme işaret ediyor Koç burcunun. Bu dönemde dış dünyadan ziyade iç dünyaya odaklanmak gerekebilir. Gizli kalmış yetenekler veya duygusal kalıplar açığa çıkabilir. Kendini keşfetme ve ruhsal farkındalık kazanma zamanı olabilir. Merkür'ün Balık burcundaki etkisi Koç burcuna düşüncelerin ve iletişimin daha sezgisel ve soyut bir hale gelmesine yol açar. Koç burcu rasyonel düşünceden çok sezgisel ve yaratıcı bir şekilde düşünmeye eğilimli olabilir. İçsel sesin dinlenmesi ve bilinçaltındaki mesajların farkına varılması önemli olacaktır. Sonuç olarak Koç burcunun 12. evindeki bu stelyum derin bir içsel yolculuk ve ruhsal evrim sürecini tetikleyebilir. Bu dönemde duygusal temizlik, geçmişin yüklerinden arınma, sezgisel anlayış ve manevi farkındalık kazanma fırsatları ön plana çıkacaktır. Koç burcu kendini daha iyi anlayacak, içsel gücünü keşfedecek ve ruhsal olarak iyileşmek için önemli bir dönemden geçiyor olacak. Ancak dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta gerçeklikten kaçışa meyil etme eğilimidir. Bu yüzden sezgiyi ve ruhsal rehberliği takip etmek faydalı olacaktır. Bu süreci en verimli şekilde değerlendirmenizi dilerim. Merhaba boğalar. Mart ayının başında Balık burcunda oluşan stelyum, Boğa burcunun 11. evinde yer alacak. 11. ev arkadaşlıklar, topluluklar, sosyal çevre, geleceğe yönelik hedefler ve ideallerle ilişkilidir. Bu stelyum Boğa burcunun sosyal bağlarını, hayallerini ve toplumsal rollerini yeniden değerlendirmesi ve yeniden şekillendirmesi için güçlü bir dönem sunacaktır. Kuzey ay düğümü bireyin ruhsal evrim ve büyüme yönünü gösterirken 11. evdeki kuzey ay düğümü Boğa burcunu topluluklar ve arkadaşlıklar üzerinden ruhsal bir gelişime yönlendirebilir. Sosyal çevresindeki insanlardan ilham alabilir ve grup çalışmaları, kolektif hedeflere yönelmek gibi konularda önemli fırsatlar doğabilir. Geleceğe yönelik hayalleri ve idealleri doğrultusunda atılacak adımlar, Boğa burcunun yaşam amacına daha yakın hale gelmesine yardımcı olacaktır. Satürn sorumluluklar ve olgunluk gezegenidir ve 11. evdeki konumu Boğa burcunun sosyal çevresindeki kişilere karşı daha ciddi bir yaklaşım sergilemesine yol açar. Sosyal bağlantıları daha derin ve kalıcı hale getirmek için sorumluluklar ve uzun vadeli hedefler üzerinde düşünmek gerekebilir. Bu dönemde eski arkadaşlıklar veya topluluklar yeniden yapılandırılabilir veya boğa hedeflerine ulaşmak için daha disiplinli bir şekilde çalışmak zorunda kalabilir. Neptün'ün de yine Balık burcunda olması hayal gücünü ve ilhamı arttıracaktır, ancak yanıltıcı da olabilir. Sosyal ilişkilerinde Boğa burcunun idealize etme ve yanıltıcı beklentiler oluşturma eğiliminde olmasına yol açabilir. Bu dönemde topluluklardan beklediği şeylere dikkat etmesi ve gerçekçi kalması önemlidir. Yine de topluluklarla ilgili yaratıcı ve manevi bir farkındalık kazanacaktır. Ayın 11. evdeki konumu, Boğa burcunun duygusal ihtiyaçlarının sosyal çevresinde daha fazla ön plana çıkacağı bir dönemi işaret eder. Arkadaşlıklar ve topluluk bir ilişkilerinde daha fazla duygu ve empati arayışı içinde olabilir. Bu süreç Boğa burcunun duygusal açıdan uyum sağlamak ve daha derin bağlar kurmak için fırsat sunacaktır. Yine Güneş de aynı evde kimliği ve kişisel amacı temsil eder.
Boğa burcunun toplumsal kimliğini ve geleceğe yönelik hedeflerini gözden geçirmesini sağlayacaktır. Sosyal çevresindeki etkiler kişisel hedeflerine ulaşma yolunda daha fazla ilham ve cesaret verebilir. Bu dönemde topluluklar içinde liderlik rolü üstlenme veya grup çalışmalarıyla kendini ifade etme ihtiyacı artabilir. Yine Merkür de Balık burcunda ve Boğa burcunun iletişimde daha sezgisel ve yaratıcı bir yaklaşım benimsemesini sağlayacaktır. Toplumsal gruplarda daha derin düşünceler ve duygular paylaşılabilir. Gelecek planları veya kolektif projeler hakkında sezgisel bir anlayış gelişebilir. Ayrıca sosyal çevredeki önemli fikirleri ve görüşleri dinlemek Boğa için bu dönemde faydalı olabilir. Sonuç olarak Boğa burcunun 11. evindeki Balık burcundaki stelyum toplumsal bağlar, arkadaşlıklar ve idealler üzerinde önemli etkiler yaratır. Bu dönem Boğa burcunun sosyal çevresiyle daha derin, anlamlı ve duygusal bağlar kurma, geleceğe yönelik hedefler ve hayaller konusunda sezgisel bir yaklaşım geliştirme fırsatı sunacaktır. Ancak bu süreçte gerçeklikten sapmamak ve sosyal ilişkilerde idealizmi dengelemek önemli olacaktır. Bu dönem Boğa burcunun sosyal çevresiyle daha derin, anlamlı ve duygusal bağlar kurma, geleceğe yönelik hedefler ve hayaller konusunda sezgisel bir yaklaşım geliştirme fırsatı sunar. Ancak bu süreçte gerçeklikten sapmamak ve sosyal ilişkilerde idealizmi dengelemek önemlidir. Boğa burcu topluluklar içindeki rolünü ve yönünü yeniden şekillendirebilir, kişisel ve ruhsal bir evrim süreci başlatabilir. Verimli bir stelyum süreci geçirmenizi dilerim. Merhaba ikizler. Mart ayının başında Balık burcundaki stelyum, İkizler burcunun 10. evinde gerçekleşecek. 10. ev kariyer, toplum önündeki duruş, itibar, hedefler ve yaşam amacı gibi konuları yönetir. Bu stelyum, İkizler burcunun mesleki hayatında ve toplumsal kimliğinde derin bir dönüşüm ve farkındalık dönemi yaşamasına neden olabilir. Kuzey ay düğümü ruhsal büyüme ve yaşam amacıyla ilgili ve 10. evde Kuzey ay düğümünün bulunması İkizler burcunun kariyerinde yeni bir yön bulma, uzun vadeli hedeflerine daha fazla odaklanma ve toplumdaki rolünü yeniden tanımlama sürecine işaret ediyor. Bu dönemde mesleki olarak ilham veren bir yol seçmek veya toplum yararına çalışmalarda yer almak İkizler burcunun ruhsal büyümesini destekleyebilir. Satürn sorumluluk ve disiplin gezegenidir. 10. evdeki konumu İkizler burcunun kariyerinde ciddi bir sorumluluk alma ve kalıcı bir yapı oluşturma dönemi yaşayacağını gösterir. Bu süreçte mesleki hedeflerine daha gerçekçi ve disiplinli bir şekilde yaklaşması gerektirebilir. Satürn etkisi altında kariyerindeki zorluklar ve sınırlamalar ikizlerin uzun vadeli başarısı için önemli dersler getirebilir. Neptün de yine aynı evde hayal gücü ve ilham, yaratıcılık, bazen de kafa karışıklığı yaratabilir Neptün. 10. evdeki Neptün, İkizler burcunun kariyer hedeflerinde idealist ve romantik bir yaklaşım sergilemesine neden olabilir. Bu süreçte İkizler burcu kariyerinde manevi veya sanatsal bir yön arayışına girebilir, ancak gerçeklikten kopmamaya dikkat etmelidir. Net olmayan hedeflerden veya yanıltıcı beklentilerden kaçınmak önemli olacak. Ay da Balık burcunda, ay duygusal ihtiyaçlar ve içsel huzurla ilgilidir. 10. evdeki ay İkizler burcunun kariyer ve toplumsal imajıyla duygusal olarak daha fazla bağlantı kuracağını gösterir. İş yerinde duygusal tatmin arayışı artabilir ve İkizler burcu kendini toplumsal olarak ifade etme konusunda daha hassas hissedebilir. Duygusal tatmin sağlayacak bir meslek seçimi yapma arzusu bu dönemde güçlenebilir. Yine Güneş de kişisel kimlik ve yaşam amacını temsil eder ve 10. evdeki Güneş, İkizler burcunun toplum önündeki kimliğini parlatmak ve liderlik pozisyonlara geçmek için bir fırsat sunar. İkizler burcu bu dönemde mesleki alanında dikkat çekecek, kendini ifade edebilecek ve hedeflerini daha net bir şekilde belirleyebilecektir.
Ancak bu süreçte aşırı fedakarlık yapmamaya dikkat etmelidir. Merkür, iletişim ve zihinsel süreçleri yönetirken 10. evdeki Merkür, İkizler Burcu'nun kariyerinde iletişim, fikir üretimi ve yaratıcı projelerle öne çıkabileceğini gösterir. Bu dönem profesyonel bağlantılar kurmak ve toplumsal imajını güçlendirmek için harika bir fırsattır. Ancak Balık burcundaki Merkür'ün sezgisel ve duygusal etkisi ikizlerin genelde analitik olan düşünme tarzını değiştirebilir, daha yaratıcı ve sezgisel fikirler üretebilirler. Sonuç olarak bu stelyum İkizler Burcu'nun mesleki hayatında ve toplumsal rolünde önemli değişimler ve farkındalıklar yaratabilir. Kariyer hedefleri yeniden şekillenebilir ve İkizler Burcu toplumdaki konumunu daha anlamlı hale getirmek için adımlar atabilir. Manevi veya sanatsal bir alanda çalışma arzusu artabilir ve bu süreçte başkalarına ilham veren bir rol üstlenebilir. Ancak hayaller ile gerçeklik arasındaki dengeyi korumak önemlidir. Dönemin ana teması hem mesleki tatmin hem de topluma katkı sunacak bir yön bulma çabası olacaktır. Bu süreçte disiplinli, yaratıcı ve gerçekçi bir yaklaşım benimsemek İkizler Burcu'nun başarılarını arttırabilir. Verimli bir stelyum süreci yaşamanızı dilerim. Merhaba yengeçler. Mart ayının başında Balık burcunda oluşacak stelyum, Yengeç burcunun 9. evinde gerçekleşecek. 9. ev yüksek öğrenim, felsefe, inançlar, yurt dışı bağlantılar, uzun seyahatler ve yaşam vizyonu gibi konuları yönetir. Bu stelyum Yengeç burcunun hayatında geniş bir perspektif kazandırma, yeni bilgi ve anlayışlarla ruhsal olarak büyüme fırsatı sunar. Kuzey ay düğümü ruhsal büyüme ve yaşam amacıyla ilgilidir ve 9. evde yer alması Yengeç burcunun hayata bakış açısını genişletmesi ve yeni bir inanç sistemi geliştirmesi gerektiğini vurgular. Bu süreçte yüksek öğrenim, seyahat veya felsefi arayışlar yoluyla hayatında yeni bir yön keşfedebilirler. Farklı kültürler, bilgiler ve manevi değerler Yengeç burcunun yaşam yolunda önemli bir yere sahip olabilir. Satürn, sorumluluk ve yapı gezegenidir ve 9. evde Balık burcunda yer alan Satürn, Yengeç burcunun eğitim, inançlar veya yurt dışı bağlantıları konusunda daha disiplinli ve yapılandırılmış bir yaklaşım benimsemesini gerektirebilir. Bu dönemde bir konuda derin bilgi sahibi olmak için eğitim alma veya uzun vadeli bir projeye odaklanma ihtiyacı doğabilir. Aynı zamanda hayata dair inançlarını gözden geçirme ve sağlam bir temel oluşturma fırsatı sunar. Neptün, hayal gücü ve manevi farkındalık gezegenidir. 9. evdeki Neptün, Yengeç burcunun manevi ve felsefi yönlerini keşfetme arzusunu uyandırabilir. Bu süreçte sezgileri güçlenebilir ve ruhsal bir yolculuğa çıkabilir. Ancak Neptün'ün kafa karışıklığı yaratabileceği durumlara dikkat etmek gerekir. Gerçeklerden kopmamaya ve hayal ile gerçeklik arasındaki dengeyi sağlamaya özen göstermelidir. Ay, duygusal ihtiyaçları ve iç dünyayı temsil eder. 9. evdeki Ay, Yengeç burcunun duygusal olarak yeni bilgi ve deneyimlere açık olacağını gösterir. Bu dönemde farklı kültürlerden veya uzak yerlerden insanlarla duygusal bağlar kurabilir. Ayrıca kendi içsel yolculuğunda daha derin bir anlam arayışı içine girebilir. Eğitim, seyahat veya manevi çalışmalar aracılığıyla kendini duygusal olarak daha tatmin olmuş hissedebilir. Güneş, kişisel kimlik ve yaşam amacını temsil eder. 9. evdeki Güneş, Yengeç burcunun yaşam felsefesi ve hedeflerini yeniden tanımlamasına olanak tanır. Bu dönemde hayata dair yeni bir vizyon geliştirebilir ve bu vizyon doğrultusunda hareket edebilir. Aynı zamanda Yengeç burcu manevi liderlik veya bilgi paylaşımı yoluyla başkalarına ilham verebilir. Merkür, iletişim ve zihinsel süreçleri yönetir. 9. evdeki Merkür, Yengeç burcunun öğrenme, yazma ve paylaşma konularında daha aktif olacağını gösterir.
Bu dönemde eğitimle ilgili projeler veya uluslararası bağlantılar kurulabilir. Ayrıca manevi ve felsefi konularda derin düşüncelere dalabilir ve bu düşüncelerini başkalarıyla paylaşmak isteyebilir. Sonuç olarak bu stelyum, Yengeç burcunun hayata bakış açısını genişletme, derinleştirme ve yeni deneyimlerle büyüme fırsatı sunuyor. Yüksek öğrenim, seyahatler veya manevi arayışlar bu dönemde ön plana gelebilir. Yengeç burcu bu dönemde kendi inançlarını sorgulayabilir ve hayata daha anlamlı bir perspektiften bakmak isteyebilir. Olumlu açıdan bakıldığında yeni fırsatlar, vizyon genişlemesi, manevi büyüme, eğitim ve seyahatle gelen ilhamlar söylenebilir. Ama gerçeklikten kopmamaya, hayal ile gerçek arasında denge kurmaya özen göstermek önemli olacak. Bu süreç Yengeç burcunun zihinsel, ruhsal ve duygusal gelişiminde önemli bir dönüm noktası olabilir. Verimli bir stelyum süreci geçirmenizi dilerim. Merhaba aslanlar. Mart ayının başında Balık burcunda gerçekleşecek olan stelyum, Aslan burcunun 8. evinde etkili olacak. 8. ev, ortak finansal kaynaklar, derin dönüşüm, kriz yönetimi, miras, gizemler ve ruhsal dönüşüm gibi konuları yönetir. Bu güçlü gezegen dizilimi Aslan burcunun hayatında hem maddi hem de manevi anlamda büyük değişimlere, derinleşmelere ve farkındalık kazanmaya yol açabilir. Kuzey ay düğümü ruhsal büyüme ve kaderle ilgili derslerle ilgilidir. 8. evdeki Kuzey ay düğümü Aslan burcunun ortak finansal sorumluluklar, derin bağlar ve kriz yönetimi ile ilgili yeni bir yol keşfetmesine teşvik eder. Maddi veya manevi düzeyde bir şeyleri paylaşmayı ve sorumluluk almayı öğrenmesi gerekebilir. Bu süreç Aslan burcunun başkalarıyla daha güçlü ve güvene dayalı ilişkiler kurmasını destekler. Satürn, yapı, sorumluluk ve disiplin gezegenidir. 8. evdeki Satürn, Aslan burcunun finansal konularında daha ciddi ve sorumlu bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurgular. Ortak borçlar, yatırımlar veya miras gibi konular ön plana çıkabilir ve bu alanlarda kalıcı bir yapı oluşturma ihtiyacı doğabilir. Ayrıca Satürn, Aslan burcunun duygusal derinliklerine inmesini ve korkularıyla yüzleşmesini sağlayabilir. Neptün, hayal gücü, sezgi ve manevi farkındalık gezegenidir. 8. evdeki Neptün, Aslan burcunun spiritüel anlamda derinleşmesini ve sezgilerinin güçlenmesini sağlar. Manevi arayışlar, ruhsal dönüşüm ve gizemli konulara ilgi artabilir. Ancak Neptün'ün kafa karışıklığı yaratabileceği alanlara dikkat edilmelidir. Özellikle finansal konularda gerçekçi bir bakış açısı benimsemek önemlidir. Ay, duygusal dünyayı ve ihtiyaçları temsil eder. 8. evdeki Ay, Aslan burcunun duygusal dönüşüm yaşayacağını ve kendini daha derin bir şekilde tanıma ihtiyacı duyacağını gösterir. Bu süreçte Aslan burcu içsel korkularıyla yüzleşebilir, geçmişten gelen duygusal yükleri serbest bırakabilir ve ruhsal olarak daha özgür hissedebilir. Güneş, kimlik ve yaşam amacı ile ilgilidir. 8. evdeki Güneş, Aslan burcunun bu dönemde içsel bir aydınlanma yaşayacağını gösterir. Maddi ve manevi düzeyde dönüşüm süreçleri Aslan burcunun kendini daha güçlü bir şekilde ifade etmesine yardımcı olabilir. Ayrıca krizlerden güçlenerek çıkma yeteneği kazanabilir. Merkür, iletişim ve zihinsel süreçleri yönetir. 8. evdeki Merkür, Aslan burcunun finansal konular, gizemli meseleler ve derin düşüncelerle meşgul olacağını gösterir. Bu dönemde ortak yatırımlar veya finansal planlamalar üzerinde daha fazla düşünebilir, aynı zamanda ruhsal ve metafizik konulara dair yeni bilgiler öğrenme fırsatı doğabilir. Özetle bu stelyum Aslan burcunun hem maddi hem manevi düzeyde bir dönüşüm yaşamasına olanak tanır. Maddi anlamda ortak kaynaklar ve finansal konularla ilgili ciddi sorumluluklar üstlenebilir.
Manevi olarak ise korkularıyla yüzleşme, kendini dönüştürme ve geçmişten gelen yüklerden kurtulma fırsatı sunar. Bu sürecin olumlu etkileri maddi ve manevi güçlenme, duygusal bağların derinleşmesi ve krizlerden güçlenerek çıkma olacaktır. Ancak finansal konularda gerçekçi olmak, kafa karışıklığından kaçınmak ve duygusal olarak kendini fazla yıpratmamak dikkat edilmesi gereken konular olacak. Bu süreçte Aslan Burcu'nun hayatındaki derinlikleri keşfetmesine, kendisini yenilemesine ve daha güçlü bir kimlik oluşturmasına destek olacaktır. Verimli bir stelyum süreci geçirmenizi dilerim. Merhaba Başaklar. Mart ayının başında Balık burcunda oluşan stelyum Başak Burcu'nun 7. evinde gerçekleşecek. 7. ev evlilik, ortaklık, işbirliği ve açık düşmanlıklarla ilgilidir. Bu stelyum Başak Burcu'nun ilişkilerinde önemli değişim ve dönüşümlere kapı açabilir. Hem kişisel hem de profesyonel bağlarını yeniden değerlendirme, güçlendirme veya yenileme ihtiyacı ortaya çıkarabilir. Kuzey ay düğümü kader ve büyüme alanlarını temsil eder ve 7. evdeki Kuzey ay düğümü Başak Burcu'nun ilişkiler yoluyla kendini geliştirmesi gerektiğini vurgular. Bu dönemde yeni bir ilişkiye başlama, mevcut bir ilişkiyi derinleştirme ya da sağlıksız bağları sonlandırma gibi durumlarla karşılaşabilir. Kaderini etkileyen önemli kişilerle tanışma olasılığı da çok yüksek olacaktır. Satürn disiplin ve sorumluluk gezegenidir. 7. evdeki Satürn, Başak Burcu'nun ilişkilerde daha ciddi ve yapılandırıcı bir tutum benimsemesi gerektiğini gösterir. Bu süreçte ilişkilerde sorumluluk almak, sınırlar koymak ve uzun vadeli bağlılıklar oluşturmak önem kazanabilir. Ancak bu aynı zamanda zayıf temelli olan ilişkilerin sona ermesini de gerektirebilir. Satürn, sağlıklı ve kalıcı bağlar oluşturma fırsatları sunacaktır. Neptün, hayal gücü ve sezgi gezegenidir. 7. evdeki Neptün, Başak Burcu'nun ilişkilerde idealizme yönelebileceğini gösterir. Manevi bir bağ kurma arzusu artabilir ve ruhsal olarak derinleşen ilişkiler yaşayabilir. Ancak Neptün bazen kafa karışıklığı ve yanılsama da getirebilir. Bu nedenle ilişkilerde aşırı hayalci olmaktan kaçınmak önemlidir. Gerçeklerle hayaller arasında denge kurmak bu dönemde kritik olacaktır. Ay, duygusal ihtiyaçları temsil eder ve 7. evdeki Ay, Başak Burcu'nun duygusal olarak ilişkilerine odaklanacağını gösterir. Bu dönemde başkalarına daha duyarlı ve empatik davranabilir, ilişkilerde duygusal bağların güçlenmesi mümkün olabilir. Ancak başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymaktan kaçınmalı. Güneş, kimlik ve yaşam amacıyla ilgilidir. 7. evdeki Güneş, Başak Burcu'nun bu dönemde ilişkiler yoluyla kendini daha iyi ifade etmesine yardımcı olabilir. İlişkilerde liderlik rolü üstlenebilir ve ortaklıklar sayesinde kendi kimliğini daha iyi tanıyabilir. Ayrıca bu süreçte ilişkiler Başak Burcu'nun hayatında merkezde yer alabilir. Merkür, iletişim ve zihinsel süreçleri yönetir ve 7. evdeki Merkür, Başak Burcu'nun ilişkilerde açık ve etkili bir iletişim kuracağını gösterir. Bu süreçte partneriyle veya iş ortaklarıyla önemli konuşmalar yapabilir, anlaşmalar ve sözleşmeler üzerinde çalışabilir. Aynı zamanda geçmişte yaşanan sorunları çözme fırsatı doğabilir. Özetle bu stelyum, Başak Burcu'nun ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası yaratabilir. Hem romantik hem de profesyonel bağlarını güçlendirme veya yeniden yapılandırma şansını sunar. Sağlam temellere dayanan ilişkiler derinleşirken sorunlu bağlar çözülebilir. Aynı zamanda yeni ortaklıklar kurma veya kadersel insanlarla tanışma olasılığı da çok yüksek. Olumlu olarak ilişkilerde derinleşme, ruhsal bağlar kurma, kalıcı ortaklıklar oluşturma, açık ve etkili iletişim bu süreçte etkin olurken, ilişkilerde aşırı idealist veya hayalci olmaktan kaçınmak gerekir ve mutlaka gerçekçi bir tutum sergilemek gerekir.
Bu süreçte Başak Burcu'nun hayatında ilişkilere ve işbirliklerine daha fazla odaklanması gerekir. Sağlıklı sınırlar koyarak hem kendisi hem de çevresindekiler için daha anlamlı bağlar kurabilirler. Verimli bir stelyum süreci geçirmenizi dilerim. Merhaba teraziler, Mart ayının başında Balık burcunda gerçekleşecek olan stelyum, Terazi burcunun 6. evinde etkili olacak. 6. ev günlük rutinler, çalışma hayatı, sağlık, hizmet, görevler ve sorumluluklarla ilgilidir. Bu güçlü gezegen dizilimi Terazi burcunun günlük yaşamını ve sağlık alışkanlıklarını dönüştürme fırsatı sunarken iş ortamında önemli değişimlere de kapı açabilir. Kuzey ay düğümü ruhsal büyüme ve kadersel gelişimlerle ilgilidir. 6. evdeki Kuzey ay düğümü Terazi burcunun hayatını daha düzenli hale getirmesi gerektiğini gösterir. Sağlık, iş düzeni ve günlük alışkanlıklar konusunda yeni sorumlulukları alabilir. Bu süreç Terazi burcunun daha disiplinli bir yaşam tarzı benimsemesine yardımcı olurken hizmet ettiği alanlarda daha verimli olmasına sağlar. Satürn disiplin ve sorumluluk gezegenidir. 6. evdeki Satürn, Terazi burcunun iş hayatında ve günlük yaşamında daha yapılandırıcı bir tutum benimsemesini gerektirir. Yeni iş yükleri, sorumluluklar veya zorluklarla karşılaşabilir, ancak bu dönemde attığı temeller uzun vadeli başarılar getirecektir. Aynı zamanda sağlığıyla ilgili daha dikkatli ve bilinçli adımlar atması önemli olacak. Neptün, hayal gücü, sezgi, maneviyat gezegenidir. 6. evdeki Neptün, Terazi burcunun iş hayatında daha yaratıcı ve sezgisel bir yaklaşım benimsemesine olanak tanır. Ancak bu aynı zamanda kafa karışıklığı veya belirsizliklere de neden olabilir. İş ortamında daha net sınırlar koyması ve gerçekçi bir yaklaşım sergilemesi önemlidir. Sağlık konusunda da belirsizlikler yaşanabileceğinden tedbiri elden bırakmamak faydalı olacaktır. Ay, duygusal ihtiyaçları ve içsel dünyayı temsil eder. 6. evdeki Ay, Terazi burcunun günlük rutinlerinde daha fazla duygusal tatmin arayışında olacağını gösterir. Duygusal olarak tatmin edici bir iş ortamı yaratma veya sağlığını destekleyen alışkanlıklar geliştirme isteği artabilir ve başkalarına hizmet etme arzusu yükselebilir. Güneş, kimlik ve yaşam amacıyla ilgilidir. 6. evdeki Güneş, Terazi burcunun bu dönemde günlük yaşamını, çalışma düzenini ve sağlık konularını merkeze alacağını gösterir. İş ortamında liderlik yapma veya bir konuda uzmanlaşma fırsatı da doğabilir. Ayrıca yeni alışkanlıklar ve disiplinler geliştirmek için ideal bir zamandır. Merkür, iletişim ve zihinsel süreçleri yönetir. 6. evdeki Merkür, Terazi burcunun iş hayatında ve sağlık konularında daha fazla düşünmesini ve iletişim kurmasını sağlar. Yeni projeler planlama, iş arkadaşlarıyla iletişimi güçlendirme ve sağlığını iyileştirmek için bilgi toplama gibi konular ön plana çıkabilir. Özetle bu stelyum Terazi burcunun günlük rutinlerinde, çalışma ortamında ve sağlık konularında büyük bir değişim, dönüşüm dönemi yaşamasını sağlar. İş hayatında yeni sorumluluklar üstlenebilir, çalışma düzenini yeniden organize edebilir ve daha verimli olmayı öğrenebilir. Sağlığıyla ilgili yeni alışkanlıklar edinmek ve fiziksel hem zihinsel iyiliğine özen göstermek bu dönemde önem kazanır. Bu stelyumun önemli olumlu etkileri iş hayatında disiplin, başarı, sağlıklı alışkanlıklar geliştirme ve yaratıcı çözümler bulmadır. Ancak dikkat edilmesi gereken de iş ortamında veya sağlık konularında belirsizliklerden kaçınmak, gerçekçi hedefler belirlemektir. Bu stelyumun olumlu etkileri iş hayatında disiplin, başarı, sağlıklı alışkanlıklar geliştirme, yaratıcı çözümler bulmadır. Ancak iş ortamında veya sağlık konusunda belirsizliklerden kaçınmak, gerçekçi hedefler belirlemek önemli olacaktır. Bu dönemde Terazi burcunun hem iş hem de sağlık alanında daha güçlü bir temel oluşturmasını sağlayabilir. Günlük yaşamına düzen getirmek ve sorumluluklarını daha bilinçli bir şekilde ele almak uzun vadede büyük faydalar getirecektir. Verimli bir stelyum süreci geçirmenizi dilerim.
Merhaba akrepler. Mart ayının başında Balık burcunda oluşacak olan stelyum, Akrep burcunun 5. evinde gerçekleşecek. 5. ev yaratıcılık, romantizm, çocuklar, hobiler ve kişisel zevklerle ilgilidir. Bu güçlü gezegen birleşimi Akrep burcunun hayatında ilham dolu, yaratıcı bir dönemi işaret ediyor. Aynı zamanda aşk hayatında ve kişisel projelerinde önemli gelişmeler olabilir. Kuzey ay düğümü ruhsal büyüme ve kadersel gelişimle ilgilidir. 5. evdeki kuzey ay düğümü Akrep burcunun yaratıcılığına, tutkularına ve kendini ifade etme biçimine daha fazla odaklanmasını teşvik eder. Bu süreçte sanatsal yeteneklerini geliştirebilir, tutkularına yönelerek hayata yeni bir anlam katabilirsiniz. Aynı zamanda romantik ilişkilerde kadersel bir kişiyle tanışma ihtimali de gündeme gelebilir. Satürn, sorumluluk ve disiplin gezegenidir. 5. evdeki Satürn, Akrep burcunun romantik ilişkilerde veya yaratıcı projelerde daha ciddi ve yapılandırıcı bir tutum benimsemesi gerektiğini gösterir. Aşk hayatında sorumluluk almayı öğrenebilir ve sağlam temellere dayalı ilişkiler kurulabilir. Aynı zamanda yaratıcı projelerde sabırla çalışarak uzun vadeli başarılar elde edilebilir. Neptün, hayal gücü ve sezgi gezegenidir ve 5. evdeki Neptün, Akrep burcunun romantizm ve yaratıcı konularında ilham dolu bir dönem yaşayacağını gösterir. Bu süreçte sanatsal ve manevi açıdan kendini ifade etme ihtiyacı artabilir. Ancak Neptün yanılsama ve kafa karışıklığı da getirebilir. Bu yüzden aşk hayatında ve projelerde aşırı idealist beklentilerden kaçınmak önemli olacaktır. Ay, duygusal ihtiyaçları ve iç dünyayı temsil ederken 5. evdeki Ay, Akrep burcunun romantik ve yaratıcı alanlarda duygusal bir derinlik yaşayacağını, bu dönemde sevdiği insanlara ve kendini ifade etme biçimine daha fazla odaklanabilir. Çocuklarla veya sevgiyle ilgili konularda hassasiyet artabilir. Güneş, kimlik ve yaşam amacıyla ilgilidir. 5. evdeki Güneş, Akrep burcunun yaratıcılık, eğlence ve kendini ifade etme alanlarında parlamasını sağlar. Bu dönemde hobilerine daha fazla zaman ayırabilir, yeni projelere başlayabilir, dikkatleri üzerine çekebilir. Aşk hayatında daha aktif ve girişken olabilirsiniz. Merkür, iletişim ve zihinsel süreçlerle ilgilidir ve 5. evdeki Merkür, Akrep burcunun yaratıcı fikirler üretme ve kendini ifade etme yeteneğini arttırır. Bu dönemde yazı yazma, konuşmalar yapma ve sanatsal projeler üzerinde çalışma açısından oldukça verimli bir zaman olacaktır. Ayrıca romantik ilişkilerde açık ve etkili bir iletişim kurmak kolaylaşabilir. Özetle bu stelyum, Akrep burcunun hayatında yaratıcılık ve romantizm temalarını ön plana çıkartıyor. Hayatın keyifli yanlarına odaklanabilir, kendini daha yaratıcı ve özgün bir şekilde ifade etme şansı bulabilirsiniz. Romantik ilişkilerde önemli gelişmeler yaşanabilir, aynı zamanda çocuklarla ilgili sorumluluklar veya projeler de gündeme gelebilir. Bu stelyumun olumlu etkileri yaratıcılık artışı, romantik ilişkilerde derinleşme, kişisel projelerde ve başarı ve sanatsal ilham olacaktır. Ama aşk ve projelerde gerçekçi kalmak, aşırı idealizmden kaçınmak, sorumlulukları ihmal etmemek önemli olacaktır. Bu dönem Akrep burcunun hayatını renklendiren ve kendini daha iyi ifade etmesine olanak tanıyan bir zaman dilimi olacak. Hem aşk hem de yaratıcılık alanlarında kadersel etkilerle karşılaşabilirsiniz. Verimli bir stelyum süreci yaşamanızı dilerim. Merhaba yaylar. Mart ayının başında Balık burcunda oluşacak stelyum, Yay burcunun 4. evinde etkili olacak. 4. ev, aile, ev hayatı, kökler, içsel güvenlik ve geçmişle bağlantılıdır. Bu stelyum, Yay burcunun duygusal dünyasında ve aile ilişkilerinde önemli bir dönüşüm ve yeniden yapılanma sürecine işaret eder. Kuzey ay düğümü, ruhsal büyüme ve kadersel gelişimle ilgilidir.
Dördüncü evdeki kuzey ay düğümü yay burcunun ailevi sorumluluklarına odaklanmasını ve geçmiş travmalarını şifalandırması gerektiğini vurgular. Bu süreçte içsel güvenlik duygusunu geliştirmek ve evle ilgili uzun vadeli kararlar almak yay burcunun öncelikleri arasında olabilir. Ayrıca kadersel bir ev değişikliği veya aile içi bağları güçlendirme şansı doğabilir. Satürn, sorumluluk ve disiplin gezegenidir. Dördüncü evdeki Satürn, yay burcunun ailevi ilişkilerinde daha fazla sorumluluk almasını ve kökleriyle barışmasını teşvik eder. Ev ve aile düzeni konusunda yapılandırıcı adımlar atması gerekebilir. Bu dönemde aile büyükleriyle ilgili sorumluluklar artabilir ya da ev alımı, satımı gibi konular gündeme gelebilir. Ayrıca duygusal dayanıklılık geliştirmek ve geçmiş yüklerini bırakmak için fırsatlar olacaktır. Neptün, hayal gücü ve sezgi gezegenidir. Dördüncü evdeki Neptün, yay burcunun içsel dünyasında derin bir sezgi ve manevi bağlanma hissi yaratabilir. Bu, aileyle manevi bağları güçlendirme veya evden huzurlu bir atmosfer oluşturma arzusu doğurabilir. Ayrıca Neptün kafa karışıklığı ve belirsizlik de getirebilir. Ev veya aile ile ilgili konularda gerçekçi olmak ve hayal kırıklıklarından kaçınmak önemlidir. Ay, duygusal ihtiyaçlar ve içsel güvenlikle ilgilidir. Dördüncü evdeki ay, yay burcunun ev ve aile konularında duygusal bir derinlik yaşayacağını gösterir. Aile üyelerine karşı daha hassas olabilir ve ev ortamında huzur arayışı ön planda olabilir. Duygusal geçmişle yüzleşmek ve şifa bulmak için bu dönem etkili olabilir. Güneş, kimlik ve yaşam amacıyla ilgilidir. Dördüncü evdeki Güneş, yay burcunun ailevi konuları ve ev ortamını yaşamının merkezi haline getireceğini gösterir. Evde yapılan değişiklikler, aileyle geçirilen zaman veya kişisel alan yaratma isteği bu dönemde artabilir. İçsel huzuru bulmak, yay burcunun kendini daha güçlü hissetmesine katkı sağlayacaktır. Merkür, iletişim ve zihinsel süreçlerle ilgilidir. Dördüncü evdeki Merkür, yay burcunun ailevi meselelerde iletişimi güçlendireceğini gösterir. Bu dönemde aile üyeleriyle önemli konuşmalar yapılabilir, evle ilgili planlar veya kararlar alınabilir. Ayrıca geçmişle ilgili bazı meseleleri anlamlandırmak ve çözüme kavuşturmak için ideal bir dönemdir. Özetle bu stelyum yay burcunun içsel huzurunu ve ailevi bağlarını güçlendirme fırsatı sunuyor. Ev ve aile ile ilgili konular, köklerine dönme ve geçmişten gelen meseleleri şifalandırma ihtiyacı ön planda olacak. Aynı zamanda evde yapılacak fiziksel veya manevi düzenlemeler, yay burcunun yaşamında daha sağlam temeller atmasını sağlayabilir. Aile bağlarının güçlenmesi, ev ortamında huzurun yaratılması, geçmiş travmaların şifalandırılması, içsel güvenliğin arttırılması olumlu etkileri olacaktır bu stelyumun. Ancak ev ve aile ile ilgili konularda belirsizliklere karşı dikkatli olmak, aşırı duygusal yüklerden kaçınmak, gerçekçi beklentiler oluşturmak önemli olacak. Bu dönem yay burcunun hem duygusal hem de ailevi bağlamda köklerine dönüş yaparak daha sağlam bir temel oluşturmasına olanak tanıyacaktır. Ev hayatında huzur arayışı ve duygusal güvenlik ön plana çıkacaktır. Verimli bir stelyum süreci geçirmenizi dilerim. Merhaba Oğlaklar. Mart ayının başında Balık burcunda oluşan stelyum, Oğlak burcunun 3. evinde gerçekleşecek. 3. ev, iletişim, eğitim, kısa yolculuklar, kardeşler, komşular ve zihinsel faaliyetlerle ilgilidir. Bu stelyum, Oğlak burcunun zihinsel enerjisini arttıracak ve iletişimle ilgili alanlarda derin değişimler getirecek. Kuzey ay düğümü kadersel gelişimi ve ruhsal büyümeyi simgeler. 3. evdeki kuzey ay düğümü Oğlak burcunun iletişim becerilerini geliştirmesi ve yeni fırsatları değerlendirmesi gerektiğini işaret eder. Bu süreçte yazma, konuşma veya öğretme ile ilgili alanlarda önemli adımlar atılabilir. Ayrıca kardeşler ve yakın çevresiyle ilgili kadersel gelişmeler yaşanabilir.
Satürn sorumluluk ve disiplin gezegenidir. 3. evdeki Satürn, Oğlak Burcu'nun iletişim konularında daha ciddi ve yapılandırıcı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini gösterir. Bu süreçte yeni bir eğitim programına başlamak, önemli bir sözleşme yapmak veya yazılı bir projeyi tamamlamak için çalışılabilir. Ayrıca kardeşler ve komşularla ilişkilerde daha sorumlu bir rol üstlenmesi gerekebilir. Neptün, hayal gücü ve sezgi gezegenidir. 3. evdeki Neptün, Oğlak Burcu'nun zihinsel faaliyetlerinde yaratıcılığını arttırabilir. Bu dönem sanatsal projeler, yazı yazma veya görsel medya ile ilgili çalışmalarda ilham bulmak için ideal bir zaman olabilir. Ancak Neptün kafa karışıklığı da yaratabilir. Bu nedenle yazılı anlaşmalar veya önemli konuşmalar sırasında detaylara dikkat etmek çok önemli. Ay, duygusal ihtiyaçları ve iç dünyayı temsil eder. 3. evdeki Ay, Oğlak Burcu'nun duygularını sözlü olarak ifade etme ihtiyacını arttırır. Bu süreçte yakın çevresiyle daha duygusal ve samimi bir iletişim kurabilir. Ayrıca kardeşlerle veya yakın arkadaşlarla duygusal meseleler konuşulabilir. Güneş, kimlik ve yaşam amacıyla ilgilidir. 3. evdeki Güneş, Oğlak Burcu'nun iletişimde öne çıkmasına ve dikkatleri üzerine çekmesine olanak sağlar. Bu süreç fikirlerini ifade etme ve başkalarıyla bağlantı kurma konusunda kendine daha fazla güvenebilir. Zihinsel projelerde liderlik yapma fırsatı doğabilir. Merkür, iletişim ve zihinsel faaliyetlerin gezegenidir. 3. evdeki Merkür, Oğlak Burcu'nun iletişim yeteneklerini güçlendirir ve zihinsel açıdan aktif bir döneme işaret eder. Bu süreçte yazılı veya sözlü projelerde başarı sağlayabilir, yeni şeyler öğrenme ve öğretme konularında etkili olabilir. Kısa seyahatler ve önemli görüşmeler gündeme gelebilir. Özetle bu stelyum, Oğlak Burcu'nun iletişim, öğrenme ve zihinsel faaliyetler alanında önemli bir döneme girdiğini gösteriyor. Yakın çevresiyle ilişkileri güçlendirme, yeni bilgi ve beceriler edinme, yazı yazma veya medya ile ilgili projelerde başarı elde etme şansı yüksek olacaktır. Ancak detaylara dikkat etmek ve gerçekçi hedefler belirlemek önemli olacaktır. Olumlu etkileri bu stelyumun iletişim becerilerine de artışa sebep olacak, yaratıcı projelerde başarı getirecek, eğitimle ilgili fırsatlar doğacaktır ve kardeşler ve yakın çevreyle bağlar güçlenecektir. Ancak yanlış anlaşılmalara dikkat etmek, kafa karışıklığından kaçınmak, fazla idealist olmamak bu dönemde önemli olur. Bu süreç Oğlak Burcu'na zihinsel olarak kendini ifade etme ve çevresindeki insanlarla bağlarını güçlendirme fırsatı sunuyor. Yeni öğrenim fırsatları ve yaratıcılık bu dönemi verimli kılabilir. Verimli bir stelyum süreci geçirmenizi dilerim. Merhaba Kovalar. Mart ayının başında Balık burcunda gerçekleşecek olan stelyum, Kova burcunun 2. evinde etkili olacak. 2. ev maddi kaynaklar, gelir, özdeğer, kişisel yetenekler ve sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu stelyum Kova burcunun finansal durumu ve kişisel değerleri üzerinde önemli bir odaklanma getirecektir. Kuzey ay düğümü ruhsal büyüme ve kadersel değişimlerle ilgilidir ve 2. evdeki Kuzey ay düğümü Kova burcunun maddi konularda yeni yollar keşfetmesini ve kendi değerini daha iyi anlaması gerektiğini vurgular. Bu süreçte kazanç kapılarını genişletme veya yeteneklerini daha verimli şekilde kullanma fırsatları doğabilir. Finansal alışkanlıklarınızı gözden geçirmek ve daha sağlam bir temel oluşturmak önem kazanacaktır. Satürn sorumluluk ve disiplin gezegenidir ve 2. evdeki Satürn, Kova burcunun finansal konularda daha verimli ve planlı hareket etmesi gerektiğini gösteriyor. Bu dönemde harcamalarınızı kontrol altına almanız ve uzun vadeli finansal hedefler belirlemeniz gerekebilir. Ayrıca maddi birikim oluşturma ve kaynakları daha verimli kullanma konusunda sorumluluk üstlenebilirsiniz. Öte yandan gelir artışı için sıkı çalışmanız gerekebilir. Neptün,
Sezgi, yaratıcılık ve hayalleri temsil eder. İkinci evdeki Neptün, Kova burcunun finansal konularda yaratıcı çözümler geliştirme potansiyelini artırabilir. Sanatsal projeler veya manevi değerler üzerinden gelir elde etmek mümkün olabilir. Ancak Neptün kafa karışıklığı ve yanılsamalar da yaratabilir. Bu nedenle finansal planlar yaparken gerçekçi olmaya dikkat edin. Ay, duygusal ihtiyaçlar ve güvenlik arayışını temsil eder. İkinci evdeki Ay, Kova burcunun maddi güvenliğe ve istikrara olan ihtiyacını arttırır. Gelir kaynaklarınızı genişletmek, çeşitlendirmek veya kendinizi maddi anlamda daha güvende hissetmek için adımlar atabilirsiniz. Aynı zamanda duygusal olarak değerli hissettiğiniz alanlara yatırım yapma isteği artabilir. Güneş, kimlik ve yaşam amacıyla ilgilidir. İkinci evdeki Güneş, Kova burcunun maddi dünyasında liderlik ve yenilik arayışında olacağını gösterir. Yeni kazanç kapıları açma veya yeteneklerinizi öne çıkararak kendinizi göstermek için ideal bir dönemdesiniz. Finansal özgürlük ve bağımsızlık bu dönemde öncelikli hedeflerinizden biri olabilir. Merkür, iletişim ve ticaretle ilgilidir. İkinci evdeki Merkür, Kova burcunun gelir elde etme yollarını çeşitlendirme ve finansal planlamada daha analitik olma fırsatı sunar. Bu süreçte kazançlarınızı arttırmak için yeni fikirler geliştirebilir veya finansal konularda önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Ticaret, yazma veya eğitim alanlarında gelir elde etme potansiyeliniz artabilir. Özetle bu stelyum, Kova burcunun maddi konularda daha bilinçli ve planlı olmasını gerektiriyor. Gelir artırıcı fırsatların yanında özdeğer ve yeteneklerinize odaklanarak kendi potansiyelinizi daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Maddi güvenliğinizi sağlama almak için yeni kararlar alabilir ve uzun vadeli yatırımlar yapabilirsiniz. Olumlu olarak gelir kaynaklarını arttırma, yaratıcı projelerden kazanç sağlama, özdeğerin yükselmesi, uzun vadeli finansal planlar düşünülebilir. Ancak maddi konularda dikkatsizliklere, belirsizliklere karşı dikkatli olun, aşırı harcamalardan kaçının, gerçekçi planlar yapın. Bu dönem Kova burcunun hem maddi hem de manevi değerlerini yeniden gözden geçirip güçlenebileceği bir süreç. Yeteneklerinize güvenerek somut ve uzun vadeli adımlar atabilirsiniz. Maddi dünyada denge kurmak için bu stelyum önemli fırsatlar sunuyor. Verimli bir stelyum süreci geçirmenizi dilerim. Merhaba balıklar. Mart ayının başında Balık burcunda oluşacak stelyum, Balık burcunun 1. evinde gerçekleşiyor. 1. ev kimlik, dış görünüş, bireysel girişimler ve kendini ifade etme şekliyle ilgilidir. Bu güçlü gezegen birikimi Balık burcunun hayatında dönüştürücü etkiler yaratacak, kendini yenileme, hayata yeni bir bakış açısıyla yaklaşma fırsatı sunacak. Kuzey ay düğümü kadersel büyüme ve gelişimle ilgilidir. 1. evdeki Kuzey ay düğümü Balık burcunun kişisel yolculuğunda büyük bir dönüm noktasına işaret ediyor. Kendi kimliğinizi keşfetme, yaşam amacınızı belirleme ve bireysel hedeflerinize ulaşma konusunda cesur adımlar atabilirsiniz. Kendi isteklerinize öncelik vererek başkalarına bağımlı olmaktan ziyade kendi yolunuzu çizmeniz gerektiğini fark edebilirsiniz. Satürn disiplin ve sorumluluğu temsil eder. 1. evdeki Satürn, Balık burcunun kimliğini ve yaşam tarzını yeniden yapılandırması gerektiğini vurgular. Bu süreçte daha ciddi, disiplinli ve kararlı bir duruş benimseyebilirsiniz. Kendi imajınız üzerinde çalışmak, hedeflerinize ulaşmak için somut adımlar atmak ve sorumluluklarınızı ciddiye almak ön planda olacaktır. Ancak bu süreç bazen baskı yaratabilir. Bu nedenle sabırlı olmanız önemlidir. Neptün hayaller, sezgi ve yaratıcılığı simgeler. Kendi burcunuzda ve 1. evinizde bulunan Neptün, Balık burcunun hayal gücünü ve sezgisel yeteneklerini en üst düzeye çıkarıyor. Sanatsal projelere yönelmek, ilham dolu bir süreç yaşamak ve manevi olarak derinleşmek için harika bir dönemdesiniz. Ancak Neptün zaman zaman kafa karışıklığı veya gerçeklikten uzaklaşma riski de taşıyabilir. Bu nedenle hayatınızın, hayallerinizin
uygulanabilir olduğundan emin olun. Ay duygular ve iç dünyayı temsil eder ve birinci evdeki ay balık burcunun duygusal olarak kendini ifade etme ve içsel ihtiyaçlarını anlama arzusunu arttırır. Bu süreçte kendi duygusal ihtiyaçlarınıza odaklanabilir, duygusal güvenliğinizi sağlamak için yeni yollar keşfedebilirsiniz. Ayrıca çevrenizdekilere karşı şefkatli ve empatik bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Güneş, kimlik ve yaşam amacıyla ilgilidir ve birinci evdeki Güneş, Balık burcunun yaşamında bir yenilenme, yeniden doğuş dönemini başlatır. Bu dönem kendinizi güçlü bir şekilde ifade etme, dikkatleri üzerinize çekme ve hayatınızın kontrolünü eline alma fırsatı sunuyor. Kendinize daha fazla güvenebilir ve yaşam amacınıza ulaşmak için enerjik bir şekilde hareket edebilirsiniz. Merkür iletişim ve düşünceyle ilgilidir. Birinci evdeki Merkür, Balık burcunun kendini ifade etme ve iletişim becerilerini güçlendirir. Bu dönemde düşüncelerinizi daha net bir şekilde paylaşabilir, yaratıcı projelere odaklanabilir ve zihinsel enerjinizi kişisel hedeflerinize yönlendirebilirsiniz. Ayrıca fikirlerinizi diğer insanlarla paylaşarak ilham verebilirsiniz. Özetle bu stelyum Balık burcunun kimliğini, kişisel hedeflerini ve kendini ifade etme şeklini tamamen dönüştürebilecek bir enerji taşıyor. Bu dönem geçmişi geride bırakıp yeni başlangıç yapmak, kendinize olan inancınızı güçlendirmek ve bireysel olarak büyümek için harika bir fırsat. Bu stelyumun olumlu etkileri kişisel dönüşüm, artan özgüven, yeni başlangıçlar, hayallerinize yönelik somut adımlar ve sezgisel güçlenmedir. Ancak fazla hayalperest davranmak, gerçeklikten kopmak ve aşırı duygusal olmak da handikapları. Kendi ihtiyaçlarınıza öncelik verin ve bireysel hedeflerinize odaklanın. Hayallerinizi gerçekleştirmek için somut planlar yapın, disiplinli ve kararlı bir şekilde hareket edin. Manevi ve yaratıcı yönlerinizi geliştirecek aktivitelerle ilgilenin. Bu stelyum, Balık burcu için derin bir dönüşüm ve yeniden doğuş süreci anlamına geliyor. Kendi potansiyelinizi keşfetmek ve hayallerinizi gerçekleştirmek için güçlü bir başlangıç yapabilirsiniz. Verimli bir stelyum süreci geçirmenizi dilerim.